Dostlar selamlar. 2 Ekim Perşembe bültenine hoş geldiniz. Perşembe günleri için hedef oranımız 1.36. Bunu karşılayacağını düşündüğümüz 3 tane maçımız var. İlk maçımız Brann Utrecht'i ağırlayacak. Öncelikle bir Brann cephesine bakalım. Avrupa Ligi'nde çok bulunmayan bir takım Brann ama bu sene oldukça formdalar. İlk maçta Lille 2-1 mağlup oldular ama oyunları oldukça iyiydi. Yani daha doğrusu ileriye dönük umut verdi. Çok pozisyona giren bir Brann gördük. 2 tane topları direkten döndü. 2 tane kaçan net pozisyonları var. 1.15'lik bir XG ürettiler ki Lille deplasmanı zor bir deplasmandır baktığımız zaman. Yani görece zor bir deplasmandır Brann gibi takımlar için. O yüzden Brann'ın oyunu bana umut verdi açıkçası. Utrecht cephesine baktığımızda ise Utrecht ilk maçta Lyon'a 1-0'la mağlup oldu. Kısır bir maç izledik. Aslında yani pozisyon yok muydu? Vardı toplamda Lyon ve Utrecht'in totalde 5 tane kaçan net pozisyonu var. Maçın XG'si 2.28 bandında kapandı. 1.04'ü Lyon üretirken 1.28'lik XG'yi ise Utrecht üretti. O yüzden burada aslında geçen maç Brann'ın Lille karşı kaçırdığı pozisyonların veya da Utrecht-Lyon maçında Utrecht'in kaçırdığı pozisyonların gole dönüşeceği bir maç bekliyorum ben açıkçası. Benim buradaki ana tercihim ilk yarıdan bir gol sesi duyacağımız yönünde olacak. Brann'ın Avrupa Ligi bu hayali, hedefi ve buradaki hevesini de işin içine kattığımızda keyifli bir oyun başlangıcı bekliyorum. Kendi seyircisi önünde. Utrecht ise biraz daha Brann'a göre gömlek olarak üstün görünse de Brann ters bir takım. O yüzden onlar da işi sıkı tutacaktır. Perşembe gününden ilk maçımızda Brann-Utrecht mücadelesinde ilk yarı minimum bir gol sesi duyarız. İkinci maçımıza geldiğimizde simgesi 2 tane kurt olan takımın mücadelesi Roma Lille ağırlayacak. Maça geçmeden öncesinde her gün saat 4'te analist ile beraber ertesi günün programından seçtiğimiz maçları analiz edip sizlere tahminlerimizi paylaşıyoruz. Burada saha içi sohbetimizi yapıyoruz. Her gün saat 12'de takım analizi içeriğimizi artık hayata geçirdik. Burada da takımları nasıl tanıyorsun, maçları nasıl seçiyorsun sorusunun aslında bir nevi cevabı bu. Siz de takımların arka yüzünde güncel haberlerine, verilerine, oranlarına veya da o seneki veya da son 5 maçtaki, 10 maçtaki istatistiklerine bu videolarda detaylıca ulaşabilirsiniz. Bu da bir el kılavuzu, rehber niteliğinde olacak. Bahis eğitim serimizi noktalamıştık zaten. Ona da bahis eğitim serisi oynatma listesinden ulaşabilir. Bahiste biraz daha bilinçlenebilirsiniz. Az önce saymış olduğumuz içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beğenileriniz bizim için önemli. Sizler gibi, bizler gibi bahise, futbola, iddiaya merakı olan kişilere bu içeriklerin ulaşması için sizler de bir beğeni bırakırsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz diyelim ve haydi gelin iki kurtun mücadelesine geçelim. Öncelikle Roma cephesinden bir bakalım. Roma baktığımız zaman ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı ve skorlar 1-0, 1-0, 1-0, 2-0. Yani gol yemeyen, çok zor gol yiyen ve çok az gol atan bir Roma var. Gasperini aslında oyununu oturttu. 5 maçta 5 gol attılar, sadece bir gol yediler. Baktığımız zaman Lille cephesinde de evet bazen çok absürt maçlar oynuyorlar gol yönünde ama genelde hücumda şu anda Ciro ile oynuyorlar ve artık Ciro'nun da yaşının vermiş olduğu biraz da etkisizlikle beraber hücumu tıkanacak noktaya gelebiliyor bazı maçlarda. Şimdi Lille'in bazı maçlarda hücumu tıkanacak noktaya gelebiliyorsa bu bazı maçların bence en zoru Roma'dır. Çünkü zaten Roma'nın oyun planı bunun üstüne aslında. Benim bu maçtaki ana tercihim çok kısır bir mücadele izleyeceğimiz yönünde olacak. Yani 3.5-6 olarak değerlendireceğim. Gün oranımız için 2.5-6 değerlendirilebilir, oran yükseltmek isteyenler için daha da oran yükseltmek isteyenler ise 0-1 gol denenebilecek bir maç. Normalde 0-1 gol veya da 2.5-6 olarak ben çok değerlendirmiyorum ama bu maç öyle bir maç. Bence Atan'ın kazandığı bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Veriler bize bunu söylüyor. Benim buradaki ana tercihim ise maçta 4 gol sesi çıkmayacağı yönünde ve 3.5 alt sonuçlanacağı yönünde olacak. Perşembe gününden üçüncü maçımızda ise İsviçre'ye gideceğiz. Basel Stuttgart'ı ağırlayacak. Öncelikle Stuttgart cephesine bir bakalım. Sebastian Hoeneß'in öğrencileri artık biraz daha oyunlarına oturttular. Her sene çok büyük futbolcular satıyorlar. Yani bu yıl Voltamade'yi sattılar. Ondan önceki yıl Guirasssy'yi sattılar. Yani her sene Stuttgart transferde kasasını dolduruyor diyebiliriz.
Takıma baktığımız zaman Union Berlin'e 2-1 mağlup olarak başladı Stuttgart. Daha sonrasında Gladbach'ı kendi sahasında 1-0'la geçti. Freiburg'a 3-1 mağlup olduktan sonrasında son iki maçında ST Pauli'yi 2-0, Köln'ü de 2-1 yendi. Şu anda puan durumuna baktığımızda 5 maçta aldıkları 3 galibiyetle 9 puanla 5. sıradalar. 7 gol atarken kalelerinde 6 gol gördüler. Basel cephesine baktığımızda ise Basel şu anda İsviçre Ligi'nde 5. sırada. Geçen yılın şampiyonu bu arada. 7 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyetleri var. 13 gol atarken kalelerinde 10 gol gördüler. Formsuz bir Basel var diyebiliriz nispeten. O yüzden buradaki benim ana tercihim Stuttgart'ın Sebastian Hoeneß yönetiminde takımı oturmuş, oyunu oturmuş, birazdan ne yaptığını bilen bir Stuttgart'ın formsuz Basel'e yenileceğini düşünmüyorum. Benim buradaki ana ve net tercihim 0-2 çifte şans olacak. Ee, Daha alternatif gol yönünde bahis almak isteyenler ise Stuttgart'ın golünü değerlendirebilir veya da Basel'in 1,5 gol altını değerlendirebilir. Ama benim buradaki gün oranımız için, gün hedefimiz için ana tercihim Stuttgart'ın İsviçre deplasmanından puan alacağı yönünde, puan veya puanlar alacağı yönünde olacak. 0-2 çifte şans ideal görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de saat 4'te her gün ertesi günün maçlarına hakim olmak için, bahis eğitimleriyle bilinçlenerek kazancın yolunu daha da açabilmek için her gün saat 12'de bir takımı uçtan uca tanıyabilmek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beğenileriniz bizler için kritik, kıymetli. Sizler gibi, bizler gibi bahise merakı olan, bahise hevesi olan, bahiste kazanmak isteyen kişilerin karşısına bu içeriklerin çıkmasında sizler de beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Unutmayın bahiste para böyle kazanılır.